Herkese merhaba arkadaşlar. Gervonta Tank Davis İsaç Pitbull Cruz maçı. Bu maçla ilgili ön analiz yapmıştım. Ön analizde de birkaç konuya özellikle değinmiştim. Gervonta Davis'in sevmediği boksu yapıyor demiştim Cruz için. Öyle de oldu. Zaman zaman Davis istediği boksu Cruz karşısında yapamadı ve zorlandığını gördük. Sürekli dans eden bir Gervonta Davis vardı. Yapması gerekeni de yaptı, doğrusunu söylemek gerekirse. Eğer dans etmeseydi, Cruz'la dövüşmeye kalksaydı belki şu anda maçın kaderi çok farklı olurdu. Doğrusunu söylemek gerekirse şunu söylemiştim. Davis bir tık daha galibiyete yakın demiştim. Bunun da nedeni akıllı boks yapıyor ve akıllı boksu ona galibiyeti getirir demiştim. Öyle de oldu. Ben Cruz karşısında zaten Davis'in oynayacağını biliyordum. Ama Davis'in özellikle de 6-7. rounddan sonra biraz daha performansını yükseltmesini beklerdim. Bu olmadı. Maça genel olarak baktığımızda ortada geçen bir maç. Bu maçı Cruz'a da verseler boks fanları neden Cruz'a verildi, Davis'in hakkı demezdi. Şimdi boks fanları da arada acaba Cruz'un da olabilir miydi bu maç? Cruz da baskın taraftı. Nasıl ki Canelo Alvarez Erislandı Illara maçında sürekli gezen taraf Erislandı Illara'ydı. Bu yüzden de bu maçı Canelo Alvarez'e verdi hakemler. Bu maçta da bu şekilde bir karar çıksaydı hiç kimse şunu demezdi, Cruz'un hakkı değildi demezdi. Cruz da gerçekten iyi mücadele etti, iyi savaştı. Gervonta Davis 25 maçı var, 24 knockout'u var. Cruz'u knockout edeceği de bekleniyordu ama olmadı çünkü bazı boksörler vardır dayanıklı ve iyi boksörlerdir. Bu boksörlerin karşınızda kendi boksunuzu gösteremezsiniz. Gervonta Tank Davis de bu Cruz'un karşısında boksu çok fazla gözükmedi. Gayet normal, sıradan bir boksör gibi gözüktü. Bazı boksörlerin karşısında Gervonta Tank Davis boksunun üstünlüğünü göstertiyordu. Bunu da gördük Cruz maçında, yine diğer maçlarında. Ama şunu söylemek gerekirse Santa Cruz da kötü bir boksör değildi. Ters bir yumruk almasaydı belki o maçın da akıbeti belli olmayacaktı. Ben bu maçla ilgili şunu söyleyebilirim. Gervonta Tank Davis yapması gereken boksu yaptı. Akıllı dövüştü. Zekice dövüştü. Eğer ki bu şekilde dövüşmeseydi, ilk rounddan itibaren Cruz'la dövüşmeye kalksaydı bu maçı belki çok farklı bir şekilde kaybedebilirdi. Çünkü özellikle de Cruz'un mesafenin dışında tuttu. Tutmasaydı çok fazla savurarak yumruk atan ve güçlü vurabilen bir isim Cruz. Yaşı da genç, gelecek vadeden de bir isim. Bunu da gösterdi. Bence şu bir gerçek, Cruz bundan sonraki süreçte çok iyi yerlerde olacaktır. Çünkü özellikle de profesyonelin gerektirdiği boksu yapıyor. Profesyonele yönelik boks, savunması çok iyi. Biraz daha teknik olarak kendini geliştirdiği zaman, yani biraz da fentlerini, rakibini kandıran yumruklar, işte fentler yaptığı zaman daha iyi olacaktır. Şu bir gerçek, boksta akıllı olan dövüşüyor. Stratejiyi iyi yapan. Mesela ne dedi Gervonta Davis? Bir stratejiyle ringde olacağız. Bir taktikle, ve de öyle oldular. Başarılı oldu mu? Bence oldu. Ama bu boksundan Floyd Mayweather bence memnun değil. Floyd Mayweather'ın morali bozuktu. Çünkü Gervonta Davis'in biraz bariz bir şekilde üstünlük sağlamasını bekliyordu ama olmadı. Tabi şu anda fanlar da çelişkide. Fanların bir kısmı işte Cruz'un aldığını iddia ediyor. Diğer bir kısmı da Davis'in aldığını. Bunlardan bir tanesi de benim. Tabi Davis bu maçı sanki bir tık daha aldı yani. Ringde görsel olarak çok güzel boks yapan, kontrol elinde tutan, akıllı boks yapan, iyi bir görünüm ve iyi bir nasıl söyleyeyim, ringde hareketli olan Davis'ti. Kötü de dövüşmedi ama şu bir gerçek, bunu söylemiştim. İki boksör de aslında birbirine çok ters geldi. Gervonta Davis ters guard, Cruz istediği boksu da yapamadı, istediği yumruklara vuramadı. Belki düz guard olsaydı daha etkili dövüşecekti Davis karşısında. Aynı şekilde Gervonta Davis'te kapalı oluşu, bazen rakibine öyle geliyor gibi yapıyor, geri çekiliyor, sondan atak yapıyor Cruz ve Cruz'un bu da değişik bir stili, değişik bir tarzı var aslında, kendine özgü. Ama
şu bir gerçek, iş yapıyor. Rakiplerini zaman zaman yakalayabiliyor. Biraz daha Davis'in içerisine sokulabilseydi, mesafeye iyi girebilseydi, yumrukları boşa gitmeseydi çok fazla yorulmayacak ve rakibine de çok zor anlar yaşatacaktı. Belki de yumruklarının %60'ı boşa gitti. Biraz daha isabetli görerek vursa daha iyi olacak. Zaman zaman görmeden yumruk attığını görüyorum. İşte rakibinin sırtına geliyor, ensesine geliyor. Aynı şekilde bu maçta Gervonta Davis'in de çok boşa giden yumrukları vardı. O da belki de attığı yumrukların %30'unu %40'ını zaman zaman boşa gitti. Bu da şu, ikisi de birbirine oyun tutturamadı. Genel olarak maça baktığımız zaman maç keyifsiz bir maçtı. Beklenen enerjinin, adrenalin aşağısında bir maçtı. İnsanlar çok farklı bir Cruz Davis maçı bekliyordu ama bu olmadı. Keşke biraz daha, özellikle de ilk 6 round değil de ilk 6 rounddan sonra 7, 8, 9 boks fanlarını bir ayaklandırılsaydı, insanları bir ayağa kaldırsalardı, işte biraz yumruk sayısını çoğaltsalardı. Ama bunun da nedeni tabi Gervonta Davis çok fazla kaçtı. Dövüşmek istemedi. Dövüşmek istemedi dedim. Kontrollü boks yapıp çok fazla riske girmek istemedi. Bu yüzden de maçın zaman zaman heyecanı düştü. Bu maçta doğrusunu söylemek gerekirse ortada biraz bol yumruk atsalardı, kafa kafaya verip o ona biraz da maç alevlenecekti. Ring etrafı da biraz heyecanla ayağa kalkacaktı. Atmosfer muhteşem olacaktı. Bu maç biraz durgun, keyifsiz, yani seyir zevki çok yüksek olmadı doğrusunu söylemek gerekirse. Fanların görüşü bu şekilde. Bu maçla ilgili daha ne söyleyebiliriz? Bu maçla ilgili aslında söylenecek çok fazla bir şey yok. Yani maç dediğim gibi beklentilerin biraz gerisindeydi. Olduğu için de nasıl söyleyeyim, bize de konuşacak çok fazla bir şey olmuyor. Bu maçla ilgili şunu söyleyebiliriz. İsaç Pitbull Cruz bu maçta şunu yaptı sadece. Kendi reklamını bence çok iyi yaptı. Dünyaya kendisini çok iyi gösterdi. 25 maçın 24'ünü nakavtla kazanan bir ismin karşısında pres yapan ve 24 nakavtı olan bir isim sürekli dans etti ve zaman zaman da İsaç Pitbull Cruz'dan çekindi doğrusunu söylemek gerekirse. Yani boksta şu bir gerçek, rakipten karşına çıkan rakip ne olursa sen de ona göre dövüşüyorsun ve kendini o şekilde göster diyorsun. Bu şekilde iyi bir rakip çıktığı zaman karşına boksun tam anlamıyla gözükmüyor, sıradan gözüküyor. Bunu da gördük. Bu maçla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizin de eklemek istediğiniz bir şey varsa aşağıya açıklamalar kısmına kendi düşüncenizi, yorumunuzu yaparsınız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, beğeniyorsanız eğer ki bu tarz içerikleri, videoya beğeni koymayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videolardan ilk önce haberdar olmak için kendinize çok iyi bakın. Akşam saat 10'da canlı yayın var. Canlı yayında da bu konuyu konuşacağız tekrardan. Çünkü boks fanlarının merak ettiği sorular var. Söylemek istedikleri var. Onları da ben akşam canlı yayında cevaplandıracağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.